Dünyadaki en tehlikeli hayvanlardan bazıları suda bulunur. Birçoğunun güçlü çeneleri vardır ve yıldırım hızında saldırır. Bu nedenle balıkçılar normalde yollarından uzak dururlar. Ambo Cilatan çoğu balıkçı gibiydi. Sakin bir hayat sürdü ancak bir gün denizde vahşi bir hayvanla yakın bir karşılaşmanın ardından her şey değişti. Her sabah erkenden denize açtığı eski bir ahşap balıkçı teknesi vardı. Rıhtımdaki pazara götürmek için balık tutuyordu. Ambo yeni doğan oğlu Buddy'yi desteklemek için çalışıyordu. Her tekne dolusu balık, Ambo'nun Buddy'nin ilkokula gitmesi için ödeme yapmasına yardımcı oldu. Buddy'nin gençken yaptığı gibi bir balıkçı olmasını istemiyordu. Ambo tek başına çalışıyordu. Yemi ve oltaları hazırlamak, her sabah teknesini denize açmak zorundaydı ki bu hiç de kolay bir iş değildi. Bir nehrin yanında yaşıyordu ve küçük teknesini yakınlarda tutuyordu. Bu yüzden her gün sessiz bir sabah denizin sakin bir bölgesine akana kadar dar bir nehirde 10 dakika gezinmek zorundaydı. Denize vardığında kendini huzurlu hissetti. Ambo en sevdiği yerlerden birine doğru kürek çekerken güneş hala ufkun arkasına saklanıyordu. Diğer balıkçıların hepsinden önce oradaydı ve bu onun hoşuna gidiyordu. Ama o gün suda onun neyin beklediğini bilseydi teknesine hiç binmeyebilirdi. Ambo yaşamı boyunca küçük bir şehre dönüşmesini izlediği Bontonk adalarında büyümüştü. Henüz bir çocukken o ve babası başka bir ruh görmeden saatlerce teknelerinde otururlardı. Artık uzakta adaya kömür ve malzeme taşıyan büyük gemileri görebiliyordu. Yerel ekonomi için daha fazla para ancak nehirde daha fazla kirlilik anlamına geliyordu. Çok şey değişmişti ama bunun onu rahatsız etmesine izin vermemeye çalıştı. Ambo denizdeki balıklar ve hayvanlar aracılığıyla memleketine hala bağlı hissediyordu. Tatil günlerinde bile resifin yakınında yüzmeye gider ve yeni balıklar arardı. En şaşırtıcı hayvanların bile onlara bakmazken kendine doğru geldiğini keşfetti. Ambo teknesini durdurdu ve hatlarını kurdu. Ayaklarını kaldırıp güneşin doğuşunu izlemeye hazırdı ama dinlenmek için fazla zamanı yoktu. Suda hayatını değiştirecek bir şey vardı. Oltalarından biri aniden sola doğru sarsıldı. Ambo teknenin yan tarafından baktı ve bunun büyük bir balık olması gerektiğini düşündü. Ama teknenin altından bir balık için fazla sivri ve büyük görünen bir şeyin gölgesinin geçtiğini gördü. Gölge oltayı çekerken kısa süre sonra o oltayı çekti ve suya uçtu. Ambo tepki veremeyecek kadar yavaştı ve zamanında yakalayamadı. Teknesi bir yandan diğer yana sallanıyordu ve onu dengelemeye çalıştı. Tam o sırada sudan büyük, yeşil bir cisim fırladı. Ambo su sıçramalarının arasında pürüzlü, sivri dişleri olduğunu ve derisinin bile keskin göründüğünü gördü. Bunun bir timsah olduğunu anladı. Timsahları daha önce sığ suda görmüştü ama bataklıktan hiç bu kadar uzakta görmemişti. Ambo ayrıca bunun tamamen yetişkin bir timsah olmadığını, belki yaklaşık 3 fit veya 1 metre uzunluğunda olduğunu fark etti. Suda bükülüp dönerken ağzına büyük bir plastik poşetin takıldığını gördü. Hayvan çenesini açmaya çalışırken boğuluyormuş gibi görünüyordu. Ambo hiç düşünmeden tehlikeli timsahın üzerine atladı ve elleriyle timsahın ağzını açmaya başladı. Küçük balıkçı avcıyla güreşirken ikisi suyun üstüne ve altına gitti. Ancak teknesini yıllarca nehre çekmek Ambo'yu güçlü kılmıştı. Sadece birkaç saniye sonra plastiği timsahın ağzından çekerek hayvanı kesin bir ölümden kurtarmayı başardı. Sonra timsahı ayaklarıyla iterek tekneye yüzerek geri dönmesine yetecek kadar zaman tanıdı. Timsah Ambo'ya döndü ve ikisi de bir an donup kaldı. Hayvan hızla uzaklara doğru yürüdü. Ambo teknesine geri döndü. Islak giysilerini çıkardı ve az önce olanlara inanamadı. Adrenalini yükseliyordu ve sakinleşmesi biraz zaman aldı. Ama gün bitmemişti ve daha da tuhaf bir hal almak üzereydi. Kısa bir süre sonra Ambo nehre geri dönerken teknesinin arkasında bir miktar su sıçraması duydu. Geriye baktı ve şaşırarak yine timsahı gördü. Ambo tehlikede olup olmadığını bilmediği için hızlandı. Ancak timsah hızla ona yetişti ve teknenin yanında yüzdü. Tekneyi yavaşça dürttü ve Ambo onunla oynamaya çalıştığını anladı. Böylece Ambo daha önce yakaladığı balıklardan birini ona fırlattı. Timsah onu kaptı ve Ambo evinin yanına gelene kadar teknenin yanında yüzdü. Karısı nehir yatağının yanındaydı ve ona bağırdı. "Dikkat et," dedi panikle. "Orada bir timsah var." Ama Ambo ona sorun olmadığına dair güvence verdi. Tekneyi park edene ve timsah yavaşça yeni arkadaşına doğru yüzene kadar ona inanmadı. Ambo ona bir balık daha uzattı. Bu sefer neredeyse birbirlerine dokunuyorlardı. Nehirde biraz daha yüzdükten sonra timsah oradan ayrıldı. Hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim gibi hissettirdi. Ama hikaye henüz tam olarak bitmemişti. Birkaç yıllık sessizlikten sonra Ambo'nun karısı harika haberler aldı. Oğlunu şehir dışına bir balığa çıkarmıştı. Karısı onu aradığında ona yıllar öncesinden bir timsahın geri döndüğünü ve Ambo'yu arıyor gibi göründüğünü söyledi.
O orada olmadığı için karısı ve yıllar önce hikayeyi anlattıkları komşuları timsahı besledi. Sonra ertesi sabah Ambo, timsahı orada tekrar bulmak için eve döndü. Nehrin sığ bir yerinde birbirlerini selamladılar ve timsah Ambo'nun yaklaşmasına izin verdi. Timsah hatırladığı kadar küçük değildi. Baştan aşağı 23 ft veya 7 metre uzanan tam boyutlu bir timsah haline gelmişti. Ama asla değişmeyen bir şey. Ambo'ya olan sevgi düzeyiydi. Hayvan yıllar önce o gün onun hayatını kurtardığını hatırladı. Ambo döndüğünden beri timsaha Rizka adını vermişti. Tabii ki yiyecek bir şeyler aramak için eve yüzüyor. Ama görünmediğinde en beklenmedik şeyi somutlaştırır. Teknesini çıkarır ve onu nehirde aramaya başlar. Tıpkı herhangi bir evcil hayvan sahibinin evcil köpeği veya kedisi kaybolduğunda yapacağı gibi. Onu bulana kadar nehirde dolaşır. Bunu yaptığında onu bazen balık, hatta 3 tavukla besliyor. Memnun kaldığında yüzerek uzaklaşır. Bu da Ambo'yu mutlu eder ve arkadaşını doyurmayı asla unutmaz. Ambo iş için şehir dışına çıksa bile komşularının veya arkadaşlarının gelip timsaha yiyecek bir şeyler vermesini ayarlardı. Bu şekilde Ambo onunla şahsen ilgilenmek için orada olmasa bile asla aç kalmayacaktı. Yıllar geçtikçe Ambo'nun oğlu Buddy de timsaha bağlandı. En sevdiği şeylerden biri de babasıyla birlikte timsahı beslemekti. Rizka balık tutmayı sever ama özel günlerde menüsünde tavuk veya dana eti bulunur. Timsahın hikayesi Buddy'yi bir değişiklik yapmaya motive etti. Her hafta nehirdeki plastiği temizlemeye başladı ve politikacı olmayı hayal etti. Yakındaki nakliye kasabasından kaynaklanan kirliliği durdurmak için timsah, sonraki 20 yıl boyunca Ambo'nun evini ziyaret etmeye devam etti. Bazen tıpkı ilk gün yaptığı gibi teknesini nehir boyunca takip etti. Timsah ne zaman yaralansa Ambo onu iyileştirmek için elinden geleni yapardı. Hatta bir gün nehre bir veteriner çağırdı. Veteriner yaklaşmayacak kadar korkmuş ama Ambo'ya ne yapacağını söylemiş ve ona da bir ilaç vermiş. Bırak bu kadarını, bir timsahın bir insana güvenebileceğine kimse inanmamış. Ancak Ambo'nun Rizka ile olan dostluğu onların yanıldığını kanıtlamıştı.